Arkadaşlar selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda DCS World'de F-16C Viper yeni gelen keskin nişancı podunu inceleyeceğiz sizlerle beraber. Daha gelişmiş bir pod, daha farklı görüş açıları sağlayan bir pod olduğunu söylüyorlar. Şimdi hep beraber bunun incelemesine geçelim. Kokpitimize gelelim. Hemen geçmeden önce şuradan bir aciz kontrole gireyim ve şu ayarları göstereyim. Öncelikle Target Manager Switch Down, şu gördüğünüz şu şekilde Down, Up, Left ve Right olarak bunları atamanız sizin için iyi olacaktır. Daha sonrasında bunların yanına, evet, kokpitimize geldik arkadaşlar. Şu an Master Arm'ımız arm. Lazerimizi de açalım. Çünkü lazerle de birkaç detay göstereceğim. Şimdi Air to Ground'a geçmeden önce şöyle bir pilotu kaldırayım. Burada podumuza güç veren switch var. Soğuk başlatma vesaire yaparken bu şekilde buradan güç verdiğinizde poda güç gidecektir ve soğuk başlatırken uçağa podun hizalanması, çalışması çok uzun sürüyor. Bilginize söyleyeyim bunu. Buradaki detaylar bu kadar. Şimdi Air to Ground moda geçtim. Şuradan mühimmatlarımızı bir çalıştıralım. Şöyle bir şunları yer değiştirelim. Hava yer modundan da TGP'mize geçelim. Şimdi TGP'mizi bu şekilde arkadaşlar. Soy yapayım bir. Soy yaptıktan sonra bizi bol bol işaretler, yazılar, bir şeyler karşılıyor. Şimdi ilk olarak bizi karşılayan işaretler arasından şuna değinmek istiyorum. Şurada TV'nin altında birinin yanındaki noktaların hemen yanında ufak bir elmas var, beyaz. Bu elmas bize TGP'mizin 12 istikametine doğru baktığını gösteriyor arkadaşlar. Eğer bu elmas burada değil de solda olsaydı TGP'mizin sol tarafa doğru baktığını gösterecekti. Sağdaysa sağ veyahut da ortada şu istikametlerde olsaydı TGP'nin aşağıya, podun aşağıya doğru baktığını bize ifade ediyor olacaktı. Bunun haricinde sağ üstte hemen şurada bize yüksekliğimizi gösteren rakamlar var. Yüksekliğimizi belirtiyor. Onun haricinde bu sol tarafta koordinat, TGP'nin baktığı yerdeki koordinatları gösteren bir yer var. Daha sonrasında aşağıda bizim hedefimize, yani TGP'nin baktığı ya da işte koordinatlara, strip point'imize kalan süremizi yazdığı bir kronometre tarzında bir şey var. Burada şurada combat ve lazer kodunun yazdığı bir yer var. Bu combat bizim lazerimizin lazerimizle alakalı bir şey, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şuradaki L işareti lazerimizin aktif olduğu, yani burada lazerimizi aktif etmiştik ve combat modda olduğunu söylüyor bizlere. Şimdi burada combat modda olduğunu söylüyor derken ne demek istiyorum? Lazerde 3 mod var tam yanlış hatırlamıyorsam. Bir combat, bir trail yani eğitim modu. Bir tane daha vardı, o aklıma gelmiyor şu an. Eğer siz açtığınızda lazeriniz bu şekilde combat değil de trail modundaysa, siz lazerleme yaptığınız zaman şu şekilde basılı tutayım. Lazer yanıp sönüyor, şu an lazerleme yapıyor. Ama trail'de olursa bu T, L değil T olarak yanıp söner, lazerleme yapmaz. Yani siz mühimmatı atsanız bile mühimmatınız lazere gitmez. Çünkü eğitim modunda lazer sıktığınız için yani herhangi bir ortada lazer yok aslında. O yüzden arkadaşlar burada bu eğer trail değilse nasıl kombata geçeceğiz onu göstereyim. Şuradan list 0 5 dediğim zaman lazer menüsüne geliyorum. Burada lazer TGP kodumu ve lazer arama kodlarımı değiştirebilirim. Ayrıca ek bilgi olarak söyleyeyim. Aşağıya iniyorum ve Air to Ground Combat. Bakın Air to Air Training demiş bize. Air to Air'de şu an lazer sıksam bile gitmedi çünkü training modda. Şimdi Air to Ground'da Combat modda 5'e bastığım zaman Training'e geçti. Bakın. Training'e geçti. Bir 3-5 saniye böyle bir yanıp sönecek ve kalacak. Şu an training modda. Bakın şimdi bastığım zaman T yanıp sönüyor. L yanmıyor, bakın dikkat edin. T yanıp sönüyor. Neden? Çünkü lazerim training modda. Siz işte buna dikkat etmezseniz arkadaşlar atış yaptığınız zaman mühimmatınız lazere ya da hedefleme yaptığınız yere gitmez. Çünkü training modda. Şimdi bunu tekrardan 5'e bastım. Combat modu aldım. Modlar arasında değişim süresi var arkadaşlar. 5'er saniye, 10'ar saniye falan.
Ve geçti. Lazerim geldi. Şimdi lazer hedeflemesi yapmaya başlıyorum. Ve yanıp sönmeye başladı arkadaşlar. Hazır lazerden bahsetmişken yukarıda PTR diye bir menümüz var. Buna bastığımız zaman bu şekilde köşegenli çizgiler geliyor. PTR'de ne işe yarıyor onu söyleyeyim. Bize kızılötesi hedefleme yapmamızı sağlayan bir sistem. Yani mesela gece şartlarından bahsedeyim. Bizim bir yeri veyahut da bir hedefi işaretleme yapmamız gerekiyor. Yerdeki unsurlara veyahut da başka bir uçağa hedefleme yapmamız gerektiği zaman bunu açıyoruz arkadaşlar. Ve şu an aktif olduğunu söylüyor bize. Ama şu an hedefleme yapmıyor. Bunun hedefleme yapmamız için ne gerekiyor? Tuş atamamız lazım. Yani tuş atamamız lazım derken lazer sıktığımız tuşla aynı. Camera gun trigger first detent. Cancel dedim. Normal lazerleme yaptığım tuşa bastığım zaman yanıp sönmeye başlayacaktır. Şu an bakın yanıp sönmeye başladı ve kızılötesi hedefleme yapıyor arkadaşlar. Geceleyin oynadığınız zaman bunu çok daha net görebilirsiniz. Gece görüşle ama normal gözle gözükmez. Gece görüşle baktığınız zaman çok güzel bir görüntüsü var ayrıca. Bu şekilde arkadaş. Bunu kapatıyorum. Daha sonrasında yine lazerden devam edelim. Burada LST denilen bir şey var. Buna bastığımız zaman arkadaşlar lazer aramayı açıyor. Daha deminki gibi kızılötesi hedefleme yaptığım zaman veyahut da lazer sıktığım zaman işte lazer kodum da burada 1688. Bunu değiştireceğimiz yeri söyledim. Buradan atıyorum siz hedefleme yapacaksınız. Arkadaşınız siz görüyorsunuz, arkadaşınız göremiyor. Sizde mühimmat yok. Onun vurmasını istiyorsunuz. Veyahut da tam tersi o size lazerleme yapıyor. Siz de bu şekilde o bölgeyi bu şekilde bastığınız zaman lazer aratarak lazeri buldurtuyorsunuz arkadaşlar. Bu da lazer bulmaya yarıyor. Bunu da kapatalım. Başka neyimiz var? Burada E5.6 diye bir şey yazıyor. Bu ne oluyor arkadaşlar? Bizim yine lazerden devam ediyoruz. Lazerimizin mesafesini gösteriyor bize hedefi olan ve bu E'de lazerin sağlıklı gitmeyeceğini söyleyen bir şey. Neden? Çünkü şu an lazer burada gözükmüyor arkadaşlar. Nereye gitti lazer? Lazer yok. Şöyle bir pointer atalım ve tekrardan lazer geldi. Bakın T oldu. T'de yüksek verimlilikli lazer atacağını söylüyor bize. Hani onun gibi bir şey. Bakın küçük elmas ortaya geldi. Bu ne demek oluyor demiştik. Bizim podumuz şu an tam aşağıya bakıyor. Bakın ortalarda geziyor ve sola doğru. Yani sol arkamıza doğru kalıyor hedef baktığı yer. Şöyle bir ana tuşlarını da göstereyim size. Evet, TGP'yi nasıl sağa sola şey yapabileceğiniz şu şekilde radar cursor switch left, right, up, down yaparak sağa sola yukarı aşağı yönlendirebilirsiniz TGP'mizi. Onun haricinde çıkalım buradan ve tekrardan devam edelim. Şimdi burada başka ne var? Yukarıdan devam edelim. AG demiş, Air to Ground Mode demek. Şimdi TGP'nizi sıfırdan başlattığınız zaman simsiyah bir ekranda gelir. Şey bittikten sonra ısınması, kurulum bittikten sonra ve burada standby yazar. Siz buna tıkladığınız zaman Air to Ground ve Air to Air olarak iki tane menü olur. Bir de burada standby var. Bakın standby'a bastım ve şu an simsiyah. Şu an TGP'm çalışıyor aslında aktif ama simsiyah. Eğer bunu bilmiyorsanız hani TGP'de bir sorun var ya da çalıştıramadım sanabilirsiniz. Ama öyle değil. Şu an bekleme modunda. Standby'a basıp Air to Ground'a bastığınız zaman hava air moduna geçer. Air to Air'e geçer basarsanız hava moduna geçer arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Daha sonra PTR'dan bahsettik. Şurada OVRD var. Bu da devre dışı bırakma ya da duraklatma gibi bir menü. Bu şekilde maske koyuyor TGP'mize, podumuza. Tekrar bastığımız zaman tekrardan geliyor. Şimdi burada TV bunlara geleceğiz. Burada NT yazan bir yazı var ve bastığınız zaman WT BT yazarak tekrardan NT'ye dönüyor. Bu ne oluyor arkadaşlar? Polarize denilen bir olay arkadaşlar bu.
Yani bizim hedefimiz, arayacağımız hedef açık renkliyse veyahut da beyazsa, beyaza yakın renklerdeyse e, white'ı alıyoruz ve bize white'a duyarlı oluyor. Yani beyaza duyarlı oluyor galiba, tam bildiğim. B'ye alırsak siyah ve siyah yakın koyu renkler bize öne çıkarıyor. Nötr'ü alırsak da, neye alırsak da nötr, yani ikisinin ortası bir moda alıyor. Hani ne kadar kullanışlı bir şey bilmiyorum. CCIP ve DTOS modları ile alakalı bir şey. Bunu aldığınız zaman CCIP'de atış yapacaksınız. Mark 82 vesaire atıyorum. TGP ile işiniz yok çünkü TGP zaten böyle bir şeye geçiyor. DTOS'ta atış yapacağınız zaman da mesela bunu kullanabilirsiniz. Ben daha hiç kullanmadım. Ama bu işe yarıyormuş. Daha sonra aşağıda CZ var. Bu da tecrübemiz kaydığı zaman yine hedefe ve hatta belirli koordinata odaklanmasını sağlıyor. Burada TGT denen bir şey var. Bunların açılımlarını tam bilmiyorum ama daha videonun ileriki şeylerine bahsedeceğim. Daha sonra bahsedeceğim. Daha sonrasında şurada bir KNTL dediğimiz bir yer var. Buradan TCP'mizin, kodumuzun ayarlarını yapabiliyoruz. Burada gri tonunu ayarlayabiliyoruz. Bakabiliyoruz. Burada NM denen bir şey var. Bu da ne işe yarıyor söyleyeyim. Şurada bir N yazan bir işaret var ve ok yönünde bir yönü gösteriyor. Bu anlamı north demek, yani kuzey yönünü bize gösteren bir imleç aslında ve ok yönüyle de kuzey yönünün ne tarafta olduğunu söylüyor. Yani kuzey önümüzde veyahut da bir yönünde kaldığını söylüyor. Bu NM de bu imleci, buradaki koordinat sistemini gibi olan yazıları kaldırmaya yarıyor. Buna bastığımız zaman bunlar gidiyor arkadaşlar. Bastığımız zaman geri geliyor. Bu işe yarıyor. Buradan da yine polarite ayarlarını yapabiliyoruz. Manuel change miydi? Öyle bir şeydi. Bu da otomatik change ayarı. Buna bastığınız zaman şöyle ayarlama yapabiliyorsunuz. Manuelde şu an şuradan da şu şekilde ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Auto'da çok fazla sağlıklı değil. Yani otomatik olarak kullandığınız zaman hani keskinlikleri falan bulanık gösteriyor. Bunu manuelde kullanmanızı tavsiye ederim. Şu şekilde kendinizin ayarlamasını tavsiye ederim arkadaşlar. Tekrardan şöyle alayım şu şekilde. Başka da bir şey var mı? Bakayım, fokus varmış. Fokus neymiş? Fokus'a basalım. Fokus da arkadaşlar bizim şu şekilde değerlerde değişiklik yapmamızı sağlıyor. Yani bulanıklık, netlik ayarlarını yapmamızı sağlıyor. Şu an çok güneş vuruyor bu tarafa, o yüzden belli olmuyor. Şöyle biraz daha yapayım. Bakın. Belli oluyor mu? Bulanıklaştı bayağı. Şu an tekrardan alıyorum. Ama arkamızda kaldı. Şöyle bir waypoint değiştirelim. 2'ye alalım. Şimdi karşımızdaki hedeflere doğru. Şimdi tekrardan değiştireyim. Bakın. Netlik ayarlarını ayarlıyor bu şekilde. Yani 50 civarı en ideali. Fokus da bu şekildeydi. Onun haricinde filler kal diye bir şey var. Bu tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum ama bu şekilde. Onun haricinde burada başka bir şeye değinmemiz gerekmiyor. Buradan çıkalım ve ana modlarımıza bakalım. Burada şu an TV moddayız arkadaşlar. TV modda şu şekilde bir Agios kontrole gireyim ve şunu göstereyim size. TV modda tek bir şey var. Manuel yakınlaştırma modu var. Bunlar da manuel range, CCV ve CV olarak up down ve buradan tuş atayarak şey yapabilirsiniz. Şimdi manuel olarak down diyorum. 4x'e kadar zoom yapıyor. Manuel up dedim, manuel range ve geri aldım 1x'e tekrardan. Ana modlardan biri bu. Bu şekilde 4x
1x zoom yapabiliyorsunuz. Eski haline çevirebiliyorsunuz. Daha sonra diğer modlarına geçiyorum. TV'ye bir sefer bastığım zaman ana görüntünün üzerine bir görüntü daha geliyor. Daha yakın oluyor bu. Daha net oluyor bu şekilde ve bu modda da manuel zoom yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde up down yapıyorum RNG bu şekilde. Bunda da 1x 4x aynı şekilde zoom yapabiliyor. Bir sefer daha TV'ye bastığım zaman bu sefer tam bu üstüne bindirilmiş görüntünün tam moduna geçiyor. Bu şekilde gözüküyor ve bu modda da manuel zoom yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle geri alıyorum tekrardan 1x'e ve TV'nin son modu TV XR arkadaşlar. TV XR'da en sonuna kadar gelen şey, yani en yakın diyeyim TV'nin. Ama bunun tek farkı diğer geri kalan modlardan, bunda manuel zoom ya da uzaklaştırma yapamıyorsunuz. Şu an basıyorum ama yapmıyor. TV XR'ın farkı bu. Şimdi TV XR'dan çıkıyorum. Ana moda geliyorum. Şu an 2x'te kalmış. Şunu da düzelteyim. Ve TV'nin haricinde bir de burada bir TV var. Buna bastığım zaman IR moda geçiyor. Ve Wide'e geldi burada. Şimdi buna bastığım zaman Wide'ın da kendi içinde bir modu var. O da Wide XR oluyor arkadaşlar. Bunlarda manuel zoom var mı derseniz, bunlarda da hani bu XR'ların çoğunda manuel zoom olmuyor. Şimdi tekrardan bir şey alayım. Wide alayım. Wide aldığım zaman Wide'da da manuel zoom olduğunu görüyorsunuz. Şu şekilde de beyaz ve siyah olarak değiştirebiliyorsunuz renklerini. Ve burada da bir zoom olayı var aynı şekilde. Şimdi tekrardan white şey aldım. Beyaz IR'ye aldım. Bir sefer bastım. White XR'a geldi. Bir sefer daha bastım. Narrow'a geldi arkadaşlar. Narrow'da da manuel zoom yapma potansiyeli var. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle voto alalım. Değiştirelim rengi. Bu şekilde yapabiliyor. Şimdi tekrardan bastığım zaman TV'ye geçti. TV ile şu şekilde yaptığım zaman bayağı bir net görüntü alabiliyorum. Şu an lazerim aktif, 17 diyor ve kalan saniyeyi gösteriyor bize. Daha sonrasında birkaç mod daha var. Onlar için hareketli hedeflerin olduğu yere geçelim. Waypoint'e. Waypoint 1 ne tarafta kalıyor? Bayağı bir uzakta. Şöyle bir dönsün. Onun haricinde bakalım tekrardan. Hatta ben bir hızlandırayım, oraya dönsün. O şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet, TGP'miz geldi arkadaşlar ve burada diğer modları göstereceğim şimdi sizlere. Şimdi TV'deyiz ve 1x'teyiz. Şöyle bir şunu düzelteyim. Pardon. TV'deyiz, TV moddayız ve burada hareketli hedeflerde hareket takibi nasıl yapıyor, nasıl oluyor onu göstereceğim. Şöyle bir X zoom yaptım. Bakın TV XR'a geçti arkadaşlar. TV XR'da şu an. Tekrar geriye aldım. Bir sefer daha bastım. Geldim. Şimdi benim hedeflerim nerede? Ona bakalım bir. Hedeflerim bulayım. Burada geziniyorlar. Şöyle bir sefer daha TV'ye bastım. Şöyle bakalım. Bulduk. Buradalar. Şimdi şöyle bir XR alalım. Burada hareketli hedeflerimiz var. Bu şekilde. Şimdi normal point'e bastığım zaman, yani nasıl point dediğim şu şekilde, target manager switch up dediğim zaman point atıyor arkadaşlar. Şu an çok net bir şekilde gösteriyor ve area modda. Burada hedefleri nasıl takip ettiririz arkadaşlar TGP'ye, onu söyleyeyim. Şimdi iki yolu var bunun. Birincisi normal tekrardan point attığınız zaman hedefin üzerine onu kare içerisine alıyor ve takip etmeye başlıyor. Birinci modu bu. İkinci modu ise arkadaşlar şu şekilde
geçirdiğim zaman arayadan INR'ye INR mod diye bir mod. Bu da şöyle hedef üzerine geldiği an onu takip etmeye başlıyor. Ben şu şekilde getireyim. Heh. Bu şekilde üzerine getirdiğiniz zaman böyle takip ediyor arkadaşlar. INR'nin arayadan farkı, arayada hedefle sizin aranıza bir engel, bir maskeye, bina veyahut da işte neyse girdiği zaman bağlantınız kopabiliyor. Ama INR'de takip ettirdiğiniz zaman arkadaşlar şeyiniz kopmuyor. O aradaki engel size engel olmuyor. Şöyle tekrardan bir zoom yapalım. Bunun da farkını size söylemiş olayım ve tuş atamasını da göstereyim. Şu şekilde şuna sağa doğru basılı tuttuğunuz zaman arkadaşlar arayadan INR moda geçiş yapıyor kendisi. Bu da böyle. Şimdi bir hot moda geçelim. Naro'da şu an. Naro'nun da XR'ı var demiştik. Bakın XR'da şunu rengini bir daha bir değiştireceğim. White, Naro. Bakın Naro, White'dan sonra Naro geliyor. Naro'dan sonra bir sefer daha bastığım zaman Naro XR geliyor. Ve hedeflerim burada. Naro XR'da yine manuel zoom yapamıyorum. Nereye geçirdim? Ve üstüne getirdiğim zaman hedeflerimi takip etmeye başlıyor. Bir atış yapalım. Şuraya bir pointer atalım. Mühimmatı bırakıyorum. Bıraktım mühimmatı. Hafif trim vereyim. Pardon. Şöyle sağa doğru trim verelim. Lazerimiz açık ve basalım lazerimize. Şu an lazerleme yapıyor. L yarım sönüyor görüyorsunuz. Mühimmatımız da düşüyor. Lazeri almış. Çok basit yani. Naro'yu aldığınız zaman hemen bir hedefe pointer atın. Daha sonra lazerlemeye başlayın. Combat modda lazerim L olarak gözüküyor ve vurdu. Lazerleme bıraktım. Lazeri tekrar göstereyim. Normal lazer hani daha önce kullandığınız TGP'den F-16'nın normal eski TGP'sinde neyse yine o bunda da. Ama niye göstermiyor? Şöyle bir search alayım, öyle deneyeyim. Search'te de gözükmedi. Aksi command'da gözükecek mi? Yani şu camera gun trigger first detent arkadaşlar. Buna bastığınız zaman lazerleme yapar. Tekrar basayım. Son olarak tekrardan üzerinden geçmek açısından arkadaşlar şöyle göstereyim tekrardan. Şu an TV moddayız. En uzak modundayız. TV'ye bir sefer daha basıyorum. Bu şekilde ufak bir şey daha getiriyor. Ve bir sefer daha bastığım zaman komplesini alıyor. Şöyle bir şey yapayım. Ve bir sefer daha bastığım zaman TV XR'a geçiyor arkadaşlar. TV XR'da şu an ve geri alıyorum. Bir de Volt moda geçtim, kızılötesi moda geçtim. Şimdi kızılötesi modda White'da White'a bir sefer daha bastığım zaman White XR'a geçiyor. White XR'a bir sefer daha bastığım zaman Naro'ya geçiyor. Ve Naro'ya bir sefer daha bastığım zaman Naro XR'a geçiyor. Naro XR'da bulanık gözüküyor. Bir sefer point'e bastığım zaman Naro XR bize netleştirdi. Şimdi tekrardan White aldım. White XR bulanık, normalde şu şey olmasa point'e atmasam bulanık gösterecek. Şöyle tekrardan point'e attığım zaman bize netleyecek arkadaşlar. TV'de de aynı şekilde bu. Şuradan bir TV alayım. TV XR normalde bulanık gelmesi lazım. Şu olmadığı zaman da şöyle yapayım.
Şöyle yaptığımız zaman TV, XR ve netleri bize bu şekilde bunları göstermiş olayım arkadaşlar. Bir de şu Arduino kontrole gireyim. Şuradan şu Expand for Button Depress dediği olay var. Şimdi TV'de en uzakta buna bir sefer bastığım zaman bu şekilde kısa yolu, bir sefer daha bastığım zaman yine, bir sefer daha bastığım zaman şeye gelmedi ama TV XR'a geçmedi. Neden? Çünkü buna bastığınız zaman sadece bu şekilde yapıyor. Kızılötesi modda da aynı şekilde bastığınız zaman bakın White'dan sonra White XR vardı ama buna bastım. Şimdi White'dan direkt Nara'ya geçirdi beni. Normalde Nara'ya bastığım zaman da tekrardan Naro XR'a getirmesi lazım ama şimdi size gösterdiğim şekilde bastığım zaman tekrardan beni White'e çekti. Bunların arasındaki farkı anlayın diye bunu söyledim. Bu da bu şekilde. Şimdi diğer modlara geçelim. Ben bir daha bir tekrardan başlatayım. Yakıtım bitmek üzere. Evet, kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu yeni poddan Maverick atışında değişme var dediler. Otomatik mod ve manuel mod olarak iki modda dediler. Bunlara bakalım, biz bir otomatik moda bakalım ilk olarak. Şimdi iki pylonunda Maverick D var. Isıya duyarlı, ısı güdümlü olanlar. Yani bu IR olarak gözüküyor şu an. Şurada gördüğünüz. Şimdi aktif pastan çıkıyorum arkadaşlar. Şuraya bir soy yapalım. Buraya geçireyim. Şu mevriliklerin şeyini biraz düşüreyim. Komiseratına. Ve şöyle de bir zoom yapalım. Şimdi benim TGP'm Premetto'yum bu arada. Premod'da. TGP'mi oynattığım zaman Maverick'imde aynı şekilde baktığı yere TGP'min bakacaktır, takip edecektir. O otomatik modun olayı da bu. Şimdi TV'den direkt kızılötesine geçiliyorum. TV White X ve Naro XR'a geçirdim. Şimdi Naro XR'dayım ve hedeflerime doğru dönüyorum. Hedeflerim burada arkadaşlar. Şöyle önce bir point attım ki XR burayı bir şey yapsın. Bulanıklığını gidersin, okusun. Şimdi tekrardan buraya geçirdim. Buna enter attığınız zaman, yani point attığınız zaman direkt buraya geçiyor bu arada. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Şimdi hedeflerim burada ve menzile girmelerini bekleyeceğim. Şöyle bir öneri modu aldım. Üstüne getirdim. Ve hedeflerimi takip ediyor TCP'm. Şimdi 23 mevfitteyim ve 17 mil var. Menzilime girmesini hedeflerim. Biraz alçalacağım. Şöyle bir alçalalım. Gazı da haydi alalım ki çok hızlanmayalım. Yavaş yavaş menzilimize girelim. Evet, menzile girmek üzereyiz arkadaşlar. Şu an içerisindeyiz hatta, ama şöyle bir detay var. Bu otomatik atama modunun olması için, yani otomatik atamanın olması için 7 milin içinde olmamız gerekiyor. Yoksa otomatik olarak atama yapmaz arkadaşlar. Şu an INR'de takipte 8 dedi. 7'ye gelmesini bekliyorum, 7 mile. Bu şekilde Maverick'lerimiz şu an Maverick 3. pylondaki Maverick'imiz ve 7. pylondaki Maverick'imiz var. Evet, 7 milin içine girdi. Burnumu bir şey daha aşağı indiriyorum. Şöyle ilk hedefimi seçiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi şu an geçti. Titriyor. Burnumu biraz daha eğiyorum. Çok fazla yukarıda atarsam Maverick'in manevra kabiliyeti o kadar fazla değil. Diğer pylona geçiyorum şimdi. 7. pylona. Buna da bir zoom yapalım. Sonra buraya gelelim tekrardan. Şöyle kaydıralım. Bunu da kilitleyelim. Ama borsayt yapmadığımız için
kilitlenmedi otomatik. Şöyle manuel kilitledik ve atışımı yapıyorum. İki atışımı da. İkisi birden gitti. Şimdi izliyoruz. Evet, iki hedef de şu an gitti arkadaşlar. Otomatik mod bu şekilde bastığın zaman otomatik olarak ona angaja oluyor. Manuelde de kendiniz, aynı benim ikinci füzeyi board set yapmadığım için kendim kilitlediğim gibi o şekilde kendiniz kilitliyorsunuz manuelde de. Maverick'ler de bu şekilde.